Sevgili dostlar, birinci videomuzda bahsetmiş olduğumuz gibi 100 euro ile 3 ülke geziyoruz videolarımızın ikinci partı karşınızda. Makedonya'ya doğru ilerlediğimizde Makedonya sınırından geçerken otobüsten bile indirmediler bize. Evet. Direkt içeriye girdik ve Üsküp'e gittik. O kadar yorulmuştum ki girerken etkilendim. Sadece şehrin üstündeki haç işareti aklımda ve onun yanında minare mi bu diye sorduğumuz verici antenlerinin olduğu bir yer aklımda ve ondan sonra uyumuşum. Siz o geceden anlatacağınız şeyler varsa buyurun. Işıklandırmasını ertesi gün zaten siz de gördünüz. Evet, ertesi gün yapacağız. Ben ne yaptım? Dışarı çıktık. Böyle bir saat annemle bir yürüdük, bütün sokaklara tek tek baktık. Sonra annemin de uykusu geldi. Dedim ki ben dedim hayatımda bir defa geleceğim buraya. Benim dedim, gece çıkmam lazım. Bakalım etrafta barlar nasıldır, sokaklar nasıl, insanlar nasıldır. Yok da bir şey bakamadık. Buradan da bir görüntü izleyemiyorsunuz. Veren bir şey çekmemiş. Biz o ilk gece hala daha biz cumartesi günü çıktık. Şu anda pazar akşamındayız. Bu söylediğimde Üsküp'teyiz. O kadar yorulduk ki direkt uyuduk. Ertesi gün pazartesi sabahı Ohri'de bir gezi vardı. Bu 100 euronun içinde değildi. Eğer isterseniz Üsküp'te serbest gezebiliyordunuz ya da Ohri kasabası ve Ohri Gölü'nü görme imkanımız vardı ve tekne turu vardı. Burada kişi başı 40 euro gibi bir ücretle bu tura katılabileceğimiz ya da zaten %4'ünü resmi rakamlarla Türklerin oluşturduğu ki konuştuğumuz Türklere göre daha fazlası Üsküp'te gezme şansımız vardı. Biz ne yaptık? Tura katılmayı tercih ettik. Evet. Sabahleyin erkenden yine güzel hikayeler ile bizi Vahdet Bey aldı. Ohri kasabasına ve Ohri Gölü'ne doğru yola çıkartırken ilk durağımız neresiydi Neslihan Hanım? Nerede durduk biz yolda? Nerede durduk? Nerede durduk? Camide. Camide durduk. Evet. Kalkandere'nde bulunan Alaca Camii'de durduk ve iki kız kardeş tarafından yaptırılmıştı bu cami. Ki şimdi görüntülerini size getirirken yine Vahdet Bey'in sesinden hikayesini dinletiyoruz. Bunlar bey kızlar, iki kız kardeş 1495 senesinde yaptırma kararı aldıklarında Mensure ve Hurşide Hanımların büyüğü olan Mensure Hanım tüberküloz hastalığına yakalanmış. Amansız bir hastalık. Haliyle ne olacak? Evlenemeyecek. Kız kardeşi de ablasına çok bağlı. Diyor ki sen evlenmiyorsan ben de evlenmeyeceğim. Bey kızlar oldukları için çok fazla çeyiz paraları var. İslamiyet inancına göre insan ölünce amel defteri kapanır ya. Ama bir hayırda bulunduysa, hayırlı bir evlat yetiştirdiyse sevaplar yazılmaya devam eder ya. Onlar diyecekler ki bizim çocuğumuz olmayacak evlenmeyeceğimiz için. Ne yapalım? Bir hayratta bulunalım. Buraya bir cami yaptıralım ki gelenler, ibadet edecek olanlar en azından bizim için bir dua etsinler. Belki sevap kazanmış oluruz. Ama o kadar fazla zenginmişler ki, öyle bir çeyiz parası ayrılmışlar ki özel bir cami yaptırıyorlar. Tek minareli, birazdan göreceğimiz gibi. Ama diyorlar ki normal camilerden farklı olsun. Özel çizimli, motifli bir cami olmasını istiyorlar. Mimar başından ve renkli, alacalı, bulacalı olarak adlandırabileceğimiz. Beyaz renkleri için 4000 yumurta akı kullanılmış. Yeşil renkleri için bitki özü kullanılmış. Ve kırmızı renkleri için tavşan kanı kullanılmış olan bir camiden bahsediyorum. Yani daha önce görmediğiniz tarzda bir camidir. Ama tabii ki Abdurrahman Paşa tarafından tekrardan onarıldığı için çok eskimiş, zarar görmüş. Eski özüne ne kadar tam sadık kalamasa da bazı eklentiler olsa da yine o ilk yapıldığı tarzdaki motifli bir cami olarak karşımıza çıkacak. Alaca Camii veya Paşa Camii olarak da adlandırılacak olan bu cami hemen sağ tarafımızda. Şahiderler hakikaten etkilenmeyecek gibi değil, görüntülerinde zaten az önce gördünüz. Biz buradan sonra Ohri Gölü'ne doğru hareket ettik. Bugün ikinci günümüzde devam ediyoruz ve Ohri Gölü'ne doğru gidiyoruz rehber eşliğinde. Bu arada tabii ki bu yapmış olduğumuz tur
bahsedilen 100 euroluk paketin içinde değil. Bu tur için ekstra bir ücret ödememiz gerekiyor. O ücretler tura göre değişiyor. Bizim hem Magda Kanyonu'nda yapacağımız tur hem de bugün Ohri Gölü ve içinde yapacağımız teknik turu için toplam ödediğimiz ekstra ücret 50 euro. Şu anda da Şar Dağları'nı açtık ve zirve bir noktada mola verdik. Yine buraya özgü bir şeyler tadacağız. Buranın meşhur pişisi, buraya ait peyniri ve yine buraya ait olan bir içeceği, kefire benzer bir içecek varmış. Adı da yogurtmuş. Tanıdık geldi mi bilmiyorum. Şimdi yogurtu da alıp tadacağız. Yoğun bir kalabalık ve kuyruk var. Neslihan Hanım o sırayı beklerken ben de bu görüntüleri kaydediyorum. Şimdi tekrar yemek için içeriye doğru gidiyoruz. Evet, dağın tepesinde böyle fast food gibi self servisle yapılan bir restoran. Bu ünlü şeyler burada satılıyor. Ama inanılmaz bir kalabalık var. Eren Bey, tanıdınız mı yazıyı? Yogurt. Evet. Burada yoğurt. Aynen. Şu da buranın klasik pişisi. Bir de buraya özgü peynirmiş. Klasik menü, hamburger menü diye pişi Karadeniz bölgesinde oldukça bulunan bir şey. Evet, afiyet olsun. Tadına bakalım. Neslihan Hanım ilk bir bakın da bir izlenimlerinizi alayım. Yağlı bir sapını var. Ben de bir tavsiye ederim. Hemen bir yorum. Allah çapsın aynısını babaannem yapıyor sansın da. Değil mi? Hatırladınız. Afiyet olsun. Bir de şimdi şuna bakacağız. Yoğurta. Bu arada yoğurt İngilizce'de ne demek Eren, ben bilmiyorum pek. Ben de bilmiyorum. Vallahi. Yoğurt değil mi? tek öğrendiğim kelime o ya. Sadece yavgar. Aynen öyle. Şunu bir açalım Neslihan. Hemen onu da sen tat. Ben de şu peyniri tadayım. Peyniri sevmem ya. Peyniri ikiye böldüm. Şimdi bir yut bakalım. Kefir değil mi o ya? Nasıl tadı? Sulu yoğurt. Hayran değil mi? Hayır, sulu yoğurt gibi. Sulu yoğurt. Sulu yoğurt. Eren al sen Ya çek. sulandırılmış yoğurt. Bir de ben bakayım tada Tadında hiçbir değişiklik yok. şu anda. Oh, bu güzellik ne ya? Değil mi? Benden bahsediyor. Bir bak peyniri yiyeceğiz. Valla bildiğin pişi dediğin hadise bu. Güzel değil. Veya bir de koyun ya, emin olamadım. Bu da bildiğin ayran. Fiyatlar Ohri'deyiz. Dipsiz göl olarak bilinen ve oldukça büyük olan bir gölü olan şehirdeyiz. Ohri Gölü'ne doğru giriyoruz ve buradaki taksilere baktığımızda mavi beyaz. İlginç. Evet, şimdi burası da trafiğe kapalı caddesiymiş Ohri'nin. Ohri sokaklarında geziyoruz. Geldik Çınar Meydanı'na. Makedonlar arasında da Çınar Meydan olarak geçer. Yani o Türkçeden günümüzde hala bunu kullanırlar. İsmini arkadaki Çınar'dan alır. Evet, Çınar Meydanı'ndayız ve 1100 yıldır burada olduğu söylenen çınar ağacı. Oldukça ilginç görüntüler. Ağacın gövdesi ikiye ayrılmış durumda ve altının dükkan olarak kullanıldığı söyleniyor bir dönemler. Baktığımızda da ağacın üst taraflarının belli bir bölümü de çürümüş, kesilmiş ve temizlenmiş. Buna rağmen oldukça ulu bir şekilde meydanda duruyor, Ohri Meydanı'nda ve bu meydana da ismini veren ağaç olarak söyleyebiliriz. Ohri Meydanı'ndaki Çınar Meydanı ve o çınar ağacının köklerini de göstermiş olduk size. 2 gün oldu. 2 gün, yani daha doğrusu 100 euroluk gezimizde ikinci günümüzdeyiz. Gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da Ohri'deyiz. Ohri Meydanı'nı gezdik. Çınar Meydanı'nı gezdik. Arkamızda bir cami var. Ali Paşa Camii. Şöyle onu da size bir gösterelim. Biraz mola verdik ve buranın en büyük gölü olan Ohri Gölü'ne gidiyoruz. Bu göl öyle bir göl ki iki ülkenin de sınırını ayıran bir noktada. Yani gölün yarısı Makedonya sınırları içerisinde, bir diğer yarısı da Arnavutluk sınırları içerisinde. Kaynaklardan çıkan bir göl ve buradan çıkan sular Arnavutluk tarafında başka bir nehre dökülüyor ilginç bir şekilde ve göl kendini bu şekilde temizliyor. Geziyoruz, gezimiz de devam ediyor. 100 euro ile 3 ülke devam.
Evet, her yerde Türkiye'den kalıntılar bulabildiğimiz gibi Ohri'ye geldik. Safranbolu'ya gelmiş gibi hissettik. Yine burada da yine Osmanlı dönemine ait eserlerin kalıntılarını ve izlerini görüyoruz. Özellikle bu bölge turistlerin ilgisini çeken bir bölge olarak görülüyor. Açıkçası Üsküp'e çıktığımızda çok da fazla Avrupa'da değil de Türkiye'de dolaşıyormuş hissi uyanıyor bende, ta ki tabelalar aynı olsaydı. Sokaklar o kadar dar ki ilginç bir şekilde yaya yolu gibi buraya araç girmez gibi düşünüyorsunuz ama araçlar da bu yolları kullanmak zorunda. Dikkatimi çeken bir şey, hani gördüğünüz gibi buradaki araçlar eski diyebileceğimiz, Türkiye'de genelde insanların beğenmediği araçlar olarak gözümüze çarpıyor. Genel olarak da eski arabalar buralarda oldukça fazla kullanılıyor. Eskiden Osmanlı döneminde sadece tekli tokmak değil, çift tokmak olurdu. Bir tanesi kalın, bir tanesi ince tokmak. Eve bir bey gelince kalın tokmakla çalar, evin beyi kapıyı açardı. İnce tokmakla çalan olunca anlaşılırdı ki bir bayan gelmiş, kadın gelmiş, evin hanımı kapıyı açar. Hatta ve hatta, artık değiştirmişler. Hatta ve hatta, şu anda hala Osmanlı döneminde kalan veya iç kısımlara girecek olursanız her balkonda çiçek görürsünüz. Osmanlı'da çiçeklerin anlamı vardı ya. Mesela bir kırmızı çiçek olursa bilinirdi ki evlenme çağına gelmiş bir kız var. Görücü gidebilirdi. Veya küfürlü konuşulmaz da önüne geçilirdi. Ya da sarı bir çiçek olursa anlaşılırdı ki evde bir yaşlı var, hasta var. Oradan geçince çok fazla gürültü yapılmamaya çalışır. Hadi isterseniz devam edelim. Burada pembe var diye. O da farklı anlamlar. onu kameradan sonra söyleyeyim. Tamam. Evet, tekne turu bakalım. Vahdet Bey tekne derken neyi kastediyormuş? Sandal. Sandaldan değişik bir tekne. Katamaran. Evet, hakikaten ama yalnız kıyıdan uzaklaşırken Ohri Gölü'ne doğru açılıyoruz şu anda. Anlatmıştı Vahdet Bey. Oldukça güzel sahneler. Bu arada güzel sahneler derken plajı kastetmiyorum. İnsanlar burada deniz olarak da burayı kullanıyor. Ama evler özellikle Eskişehir olarak isimlendiriliyor burada. Safranbolu evleri şeklinde güzel bir doku gölün kenarında. Tabii diğer taraflara doğru baktığımızda orada modern yapılaşmayı görüyoruz. Ne varsa eskilerde var diyebilirim nacizane. O kale de buradan muhteşem gözüküyor. Tabii ya buraların her bir yeri açıkçası sevgili dostlar, ben hani videonun konsepti 100 euro ile 3 ülke ya. Üsküp'e geldi, daha doğrusu Makedonya'ya geldiğinizde her bir şehir için 2 gün ayırmak gerekiyor. Bu tür turlarda hızlı hareket etmek gerektiğinden şu güzellikleri dibine kadar yaşayamıyorsunuz. Her lezzetten bir parmak alabiliyorsunuz ve ancak o kadar olabiliyor maalesef. Bu arada mesela bindiğimiz tekne şöyle bir şey. Türkiye'de olsak biz buna bir 20 kişi çakardık koltukları ayarlayıp, ama oldukça VIP yapılmış ve güzel. Vahdet abi sen konuşacaksan. Ekstradan ücret verelim diye. Sizi sıkıştırmayalım diye ekstra ücretler veriyoruz. Vallahi öyle. Şunu yakana tak abi, sen anlatacaksın değil mi bir şeyler? Yok, şu an anlatmayacağım. Size anlatsam diğerlerine haksızlık olur. Bize niye anlatmıyorsunuz diyecek. Sonra bir takvimdeki yolcudan izleyin deriz. İzlerler. Tamam, fotoğraf çekelim. Tamam, ben kaçtım. Yok, ben mikrofon takacaktım ona. Sesi güzel çıkmamış. Hani bu kadar karizmatik bir adam, ses de kaliteli çıksın diye uğraştım da. Kaç balık vardı abi? Geyik yapalım. 77 balık çeşidi mi vardı burada? Onu bir saydıralım sana. Recep İvedik gibi olur. Şimdi o 77 balığı bir saysan desek şöyle abi. 5'te kalırız. Aziz Yovan Kaneo Kilisesi'nin de hemen yanında geçiyoruz. Rehberlik hizmeti vermeyeceğim dese de Vahdet Bey diğer teknelere ayıp olmasın diye sorular sorarak bilgi alıyoruz. Yağmurdan önce filminin sahneleri burada var. Onları da hemen şuraya koyalım. Evet sevgili dostlar, şu anda 100 euroluk masrafın ilk defa dışına çıkmış oluyoruz. Şu ana kadar evden getirdiklerimizi yedik. Vahdet abi de bizi ağırladı desem yalan. Birkaç tane gördünüz zaten yöresel lezzetlere bakmak için küçük küçük ücretler ödedik. Ama gerçekten isteseydik şu ana kadar dışarıda yemeden halledebilirdik. Ama bu tur ekstraya giriyor, ama buraya gelip bu ortamı da kesinlikle solumanızı, görmenizi tavsiye ederim. Hakikaten beğendim.
Naum'a da gitsek 10 numara olurdu ama Naum'a gidemedik. Güzel bir şeyler yapıyor musun? Ne yapayım ben de? Evet, yine 40 kişilik grubumuz 4 ayrı tekneye bölündü ve gördüğünüz teknede onlardan birisi. Bu arada bu tür videoların gelmesini istiyorsanız sevgili dostlar, kanalımıza abone olup videoyu beğenip eğer yurt dışına gitmek isteyenler var ise etrafınızda onlarla paylaşırsanız videoların ne kadar izlenmesi çok olur ise, beğenisi çok olursa YouTube bizi başka kişilere daha çok öneriyor. Ve böyle olunca biz de alkışlanmış gibi oluyoruz ve bu şevkle başka videolar yapmaya devam ederiz diye umuyoruz. O yüzden ne yapsınlar? Kanala abone olmayı. Abone Ben ol. yaptım zaten onu burada az önce. Abone olsunlar, beğensinler vesaire gibi. Lütfen o konuda destek olursanız seviniriz. Sosyal medya hesaplarımıza, Instagram'a da gelirseniz özellikle çok mutlu oluruz. Ayasofya vardı orada ve aslında biz şu ana kadar videolarımızda geriye dönerseniz İstanbul'daki Ayasofya'yı, aynı zamanda Trabzon'daki Ayasofya'yı gördükten sonra Ohri'deki Ayasofya'yı da görmüş olduk. Ayasofya ne demek? Size İstanbul'daki Ayasofya'da anlatmaya çalıştığım üzere kutsal bilgelik anlamı taşıyor Ayasofya. Aziz Sofya anlamında da kullanılıyor. Bir şehre Ayasofya inşa edilebilmesi için geçmiş dönemlerde o şehirde 365 tane ibadethanenin olması gerekiyormuş. Kilise veya şapel ki o zaman Ayasofya oraya dikilebilsin. İstanbul'da da o dönemlerde 365 tane ibadethane varmış. Trabzon'da da varmış. Ohri'de de varmış. Onu da hemen ekranlarınıza getirelim. Rehberimiz anlatmadan ben söyleyeyim. Mimariyi tanıdığım kadarıyla şu anda da Ayasofya'ya geldik. Ohri kentindeki Ayasofya Kilisesi'ni gezeceğiz sizler için. Evet, dışarıdan görüntülerini sizlere aktarmaya çalışalım. Gördüğünüz üzere şansımıza kapalıydı. İçeride de bir çalışmalar vardı aslında öğrencilerin falan ama dışarıdan gördüğünüz gibi burası da böyleydi ve Ayasofya'dan hemen sonra yine tamamen Türk ailesi tarafından işletilen inci dükkanlarına girdik. Bu arada gölde tutulan balıkların kabuklarından, pullarından yapılan inciler satılıyor. İlginç ve güzel takılar var. Hemen onları da görüntülerinize getirmiş olalım. Şu anda yine Ohrid'de bir dükkandayız. Gördüğünüz gibi gelir gelmez çayınızı kendiniz alabiliyorsunuz. Ve burada inci meşhur. Buradaki inciler midyenin içinden çıkan inciler değil, balık pullarından, bu gölden çıkan balık pullarından yapılan inciler ve bu şekilde kolyeler takılıyor. Tabii benim takacağım veya kullanacağım aksesuarlar değil, sertifikalı olarak satılıyor bunlar ve fiyatları diğer incilere göre oldukça uygun. Dükkanın da tabelasını dışarıdan koyacağız. Abedin şeklinde yazan bir dükkan tabelasını dışarıdan koyacağız. Bu dükkana gelip güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bu videoyu izleyip ya da bu videoyu izleyip kendi başınıza Ohrid'e geldiyseniz tavsiye edebileceğimiz bir yer. Ferah, dışarıda güzel güzel serinliyorsunuz içeride. 2. Daha aşağı olabiliyor mu? Nerede indirim yok. Burada pazarlık diye bir şey yok mu? Pazarlık diye bir şey yok bizde ama sizde var. O yüzden biz yapıyoruz. Burası Türk dükkanı dediler ya o yüzden pazarlık olmadan olur mu diye. Buradaki en pahalı kolyemiz hangisi? Kaç para? İnciler İnciler de evet en pahalı kolye. bir 500 euro civarlarında. 500 euro civarında en pahalı ürün. En uygun kolyemiz kaç para? En uygunu 10 eurodur tek kolyesi. 10 euroya da kolye alabiliyoruz buradan. Evet, Ohri'deki gezimiz devam ediyor. Türk çarşısındayız. Ama 3 tane dükkanla görüştük. Adana kebapçısı, dönerci vesaire gibi. Ama bunların hepsi de Arnavut asıllı Makedonyalı çıktı. Tabii ki Türk asıllı Makedonyalı bekliyorduk. Türkçeyi yarım yamalak konuşarak onlarla halledebildik. Ve turumuz devam ediyor. Bakalım yemekler lezzetli mi? Ülkede Makedon dinarı kullanılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi döviz büroları bütün şehirlerde bulunmakta ve çok rahat bir şekilde bozdurabiliyorsunuz. 1 dolar için 59 dinar veriyorlar. 1 euro için de 61 veriyorlar. Ortalama
1 dolar ya da euro 60 birim diyebiliriz. Dinar para birimi de şöyle bir şey. Yani şu anda yakın zamanda görmediğimiz 1000 birimlik bir para. Biz 50 dolar bozdurduk ve 3000 dinar para aldık. Ve ona göre de hesaplarımızı ödedik. Bu arada isim neydi kardeş? Mustafa Güzel abi. Mustafa Güzel Antep'ten gelmiş Maraş'tan. Sen buna Gel kanka gel. Kanka o göbeği çıkartmış kanka. Öyle abi. Git öyle. Kuru toplamadan ver. Hey ben. Kaç senedir buralardasın? Yeni geldim abi ben Kore, Japonya, Dubai. Vay. Hay maşallah. Afiyet olsun. Eyvallah. Kendine iyi bak, görüşürüz. Eyvallah. 100 euro ile 3 ülke gezimizde Ohri gezimiz burada sona erdi ve tekrar otelimize döndük. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi ve yurt dışına çıkmak isteyen dostlarımıza videoları göndermeyi unutmayın lütfen. Bu videoların devamı olarak Üsküp gezisi ve Sofya gezisi de çok yakında yayında olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.